Evet, herkese merhaba. Ben Erdinç Bulas. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Elementor'da tamamen ücretsiz bir mega menü oluşturacağız. Bu mega menüyü hangi eklentiyle yapacağız? Nasıl yapacağız? Niye yapacağız? Anlatmaya başlayalım. Gel bakalım. Şimdi panele geldim. İhtiyacım olan eklentiyi yüklemek için eklentilere gelip yeni bir eklenti yükle diyorum ve buraya ne yazıyorum? Elements Kit yazıyorum. Bu eklenti bizim mega menümüzü oluşturmamız için gerekli olan eklentinin ta kendisidir. Elements Kit'i buldum, yükledim ve etkinleştirdim. Sol tarafa geldi alanı. Buradan da header footer alanına gelip öncelikle ne yapıyorum? Öncelikle bir header yapalım. Header'a yeni bir template ekle dedim. Adını mega header olsun. Sonra ne yapıyorduk? Header yapıyorduk. Foundation'da entire website olsun. Yani tüm sitede gözüksün bu header. Aktifleştirelim. Kaydedelim ve bu mega menüyü şunları kapatayım. Mega menüyü oluşturmaya başlayabilirim. Mega menüyü değil. Önce header oluşturacağım. Pardon. Önce bir header oluşturalım. Sonra mega menüsünü yapacağız. Şimdi bu header'ı nasıl yapalım? Hızlı bir şekilde yapalım mı bu header'ı? Hızlı yapalım. Hiç uğraşmayalım. Bu yüzden Elements Kit'in buradaki template'lerine gelip şurada section alanından buraya header yazarsam ücretsiz direkt header template'leri karşıma çıkacak. Burada sen bak, göz gezdir, uygun olanı seç. Mesela şu benim için uygun. Buna insert dedim ve yüklemeye başlasın bakalım. Geldi. Header'ı bunun üzerinden ben özelleştirebilirim. Mesela buradaki logoyu belirtelim. Şurada bir belirlemiş olduğum logomu koydum. Bağlantısını da verelim. Ana sayfa olacak tabii ki. Menüyü de seçelim. Bakın menü eklemeyi biliyorsunuz değil mi? Menü eklemeyi biliyoruz. Anlattık o kadar. Menü şu YouTube olsun. Burada bir menüm de geldi. Sağ tarafta search bar'la bir ikon daha var. Gayet hoş gözüken sade bir header'a sahip olduk. Bu tablette nasıl gözüküyor ve mobilde nasıl gözüküyor? İkisinde de güzel buradaki ikonu toggle button'ı biraz özelleştirelim. Bu şekilde biraz garip kalmış. Menüyü seçtim. Yine anlatayım. Biçeme gelip aşağı kısımda hamburger menü seçeneği var. Buradan hamburger icon color'ı mesela beyaz yaparsam çizgiler daha belirgin olacak. Tamam, böyle daha güzel oldu. Sesim bir an gitti. Geri geldi. Burası nasıl? Burası da güzel. Şu close button'ı düzeltelim. Onun için de close toggle'la gelip hamburger icon color'ını da yine beyaz yaparsam çarpı işareti beyaz olacak. Hover'ı siyah oluyor. O yüzden bu hover'ı da yine beyaz yaparsam bu şekilde daha güzel olacak. Close'u da. Tamam. Şimdi tekrar bakalım. Kapat bunu. Logom var. Menüm var. Tıkladım. Yine menüm burada. Close toggle'ı da bu şekilde olacak. Mobilde de bu şekilde gözükecek. Gayet yeterli. Hoş bir header. Hızlı bir şekilde oluşturduk mu? Oluşturduk. Yani zaten bu videoyu izliyorsanız tek tek uğraşmaktan ziyade hızlı bir şekilde yapmayı tercih edersiniz diye düşündüm. Menüyü kapattım. Header'ı kapattım. Şimdi mega menüyü nasıl yapacağım? Abi ben mega menü yapmak istiyorum diyorsanız görünüme geliyorum. Menüler seçeneğine geliyorum. Biz hangi menü eklemiştik? YouTube menüsünü eklemiştik. Bak bunu karıştırma. Oraya hangisini eklediysen buraya da onu düzenlemen gerekecek. YouTube'u seçtim. Yani bu menümü seçtim. Sonrasında ne yazıyor burada? Enable this menu for mega menu content. Yani mega menü yapmak istiyorsan enable. Bunu tikle diyor. Sonrasında bu altta da yazan eee, bunu işaretledikten sonra header footer yani Elements Kit'in header footer alanına gelip buradaki Elements Kit Now menü seçeneğini aktifleştirmeye ihtiyacım var diyor ama zaten aktif bir şekilde gelecek. O yüzden başka bir şeye ihtiyacın yok. Çok merak ediyorsan şuradan nasıl yapıldığını zaten gösteriyor ama sorun olmaz. Şimdi bunu aktifleştirdim. Bunu niye aktifleştirdik öncelikle? Bakın üzerine geldiğimde mega menü seçeneği geliyor. Bunu kapattığımda böyle bir seçenek yok. Seçenek yok. O yüzden bunu açtım. Hangisi mega menü olacak? Hizmetlerimiz mega menü olacak. Bu yüzden mega menünün üzerine tıklıyorum ve açılan ekranda
Bu mega menüyü enable ediyorum, aktifleştiriyorum. Sonrasında da edit deyip mega menüyü oluşturmaya başlayabiliyorum. Şunu sol tarafa alalım. Şimdi az önce ne yaptık? Az önce header'ı hızlı bir şekilde oluşturduk değil mi buradaki template'ler sayesinde. Peki mega menüyü nasıl yapacağız? Aynı şekilde kolay mı yapacağız? Kolay yapacağız. Yine buraya tıkladım. Burada yine section'a gelip aynı alandan buraya bu sefer mega yazarsam daha önce hazırlanmış template'leri burada görebilirim. Hızlı bir şekilde bunlardan birisini uygun olan birisini ekleyip onun üzerinde onun üzerinde düzenleştirmeler yapabiliriz. Şimdi benim için uygun olan bakıyorum. Bu arada hepsi ücretsiz diye bir şey yok. Bakın burada 4, 8, 11 tane template var. Bakın şu son üçü Go Premium yazıyor. Bunlar ücretli. Bunları yapamam. Sadece altında insert yazanları ücretsiz bir şekilde ekle, ek, etkinleştirebilirim. Bazen benim Türkçe kayıyor. Affedersiniz. Çok şey yapmayın. Şu benim için gözüme hoş geldi. Bunu insert deyip yüklemeye başlayabilirim. Bu şekilde bir mega menüm olsun. Tabii bu bugün yüklenecek. Hadi artık. Bu yüklendikten sonra üzerinde birkaç değişiklikler, ufak düzenleştirmeler yapabiliriz. Şimdi geldi mesela burada bir logo alanı oluşturmuş. Kayan logolar var. Bunu istemiyorum. Mega menümde böyle bir şey olmasın. Buradaki konteyneri kaldırdım. Burada da 4 ürünün altında ürün kategorilerini listelemiş herhalde. Bunu da mesela şu an ben hazırlamadığım için görselleri tıklayıp değiştirebiliriz. Ama ben yapmayı unuttum maalesef. Görsellerim yok. Bu yüzden buraya uygun görseller yerleştirebiliriz. Tabii ki başlıkları mesela elektronik değil de ne hizmetim vardı. Web tasarımı olur burası. Linkini de verilebilir buradan. Sonrasında altında bulunan başlıklardan da alt başlıkları teker teker yerleştirebiliriz. Mesela ne olur? Kurumsal web tasarım olur. Linki verilir, kapatılır ve diğerleri de teker teker eklenmeye başlanabilir. Bu şekilde bunu subtitle'a eklemişim, pardon. Linki buraya ekliyoruz. Bu şekilde teker teker düzenleştirmeler yapılabilir. Mega menümüz bu gördüğünüz alan gibi olur. Burada bu arada konteynerin arka plan rengini de verelim ki kaybolmasın. Arka plan rengi de şöyle bir gri, hoş bir gri olsun ve bunu yayınladım. Şimdi bu nasıl gözükecek? Bunun ayarları nasıl olacak? Ona geçelim. Mega menümüz hazır. Kapattım. Etkinleştirdik mega menüyü. Burada yapmam gereken başka bir değişiklik var mı? Yok. Settings'e geldim. Hiçbir şey yapmadan bir kaydedelim bakalım nasıl gözüküyor. Burası aynı kalsın. Save dedim. Ve tabii ki menüyü de kaydetmeyi unutmayalım. Şimdi ana sayfaya geliyorum. Ana sayfaya geldim. Böyle bir header oluşturduk. Bu header tabii daha fazla düzenlenebilir. Bunun arka planı falan da kaldırılabilirdi. Mega menü nasıl gözüküyor? Hangisinde mega menü yapmıştım? İletişim, blok, hayır. Hizmetlerimizde. Hizmetlerimin üzerine geldim. Hover bir şekilde mega menü geldi. Az önceki hiçbir ayarı yapmadığım takdirde bu şekilde gözükecek bizim mega menümüz. Peki bu şekilde değil de bu full width olsun, tüm ekranı kaplasın diyorsak ne yapıyoruz? Yine menüler seçeneğine geldim. Mega menünün üzerine tıkladım ve buradaki ayarlar kısmından genişliğini full width yapıyoruz ve pozisyonunu da default standardı çekiyorum. Bunu kaydettim. Yine menüyü de kaydettim ve tekrar bakalım. Burayı yenileyelim sayfamızı. Ve mega menü ne oldu? Tekrar bakalım. Üzerine geldiğimde bu mega menü tam ekran full width şeklinde daha hoş bir görüntüye sahip olacak. Nelerimiz vardı? 4 adet ürün ve altında bulunan alt ürünler, alt hizmetler yerleşti. Bu şekilde bir mega menü tasarımı yapılabilir ama bu mega menü nasıl gözüküyor bizim responsif kısmımızda? Oraya bakalım. Şimdi hizmetlerimize geldim. Yine mega menüyü açıp mega menü editlemeye başlayabilirim. Su içmeye ihtiyacım var benim şu anda. Burada yine aynı tamamen Elementor olduğu için responsif kısmında teker teker özelleştirme sahibiz. Tablette yine bu halde gözüküyor. Bu halini değiştirmeme gerek var mı? Aslında zaten template yüklediğimiz için uyumlu kısmı da çok sıkıntı olmayacaktır.
gayet düzgün gözükecektir. Mobilde de bu şekilde gözükecek. Mesela görseller ortada değil de başta olmasını istiyorum. O yüzden sol tarafa yaslıyorum bu görselleri. Bu şekilde olacak. Şimdi bunu da yayınladım. Responsive kısmında direkt template yüklediğimiz için gayet düzgün gözükecektir. Yine burayı da save'leyip menüyü de kaydetmeyi unutmak istemiyorum. Tekrar bakalım. Responsive kısmında neler olacak? Masa üstüne bakmıştık zaten. Tablete bakıyoruz. E, Burayı bir yenileyelim. Kafayı yedi. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bu benlik değil. Bu Google'ın hatası. Ben hiçbir şey yapmadım. Heh. Şimdi tabletteyim. Tablet görünümündeyim. Tıklıyorum. Burada close button'ım düzgün çalışıyor, kapanıyor. Hizmetlerimizin bakın hover değil. Bu sefer tıklamayla. Buraya tıkladığımda tablette bu şekilde gözüküyor. Bu hoş bir görüntü mü? Beğendik mi bunu? Beğenmedik. Bunu değiştireceğiz. Peki e, mobilde nasıl gözüküyor? Mobilde de bakalım. Yine tıklıyorum. Bu sefer buradaki görüntü gayet yeterli. Alt alta sıralanıyorlar. Tamam. Tablet görünümüne tekrar odaklanalım. Mega menüye geldim. Editlemeye başlayabilirim. Tablete geldim. Tablette şöyle bir şey olmasını istiyorum. Olsun istiyorum. Bu dördü yan yana olmasın. Konteynerlar yan yana olmasın. Alt alta olsunlar. Bunlar da mobilde olduğu gibi tablette de alt alta olsunlar. Ve buradaki görseller de sol tarafta yaslanmış bir şekilde karşıma çıksın. Hepsini sola aldım, kaydettim ve tekrar bakacağım. Tablete geldim. Menümü açıyorum ve buraya tıkladığımda buradaki hizmetlerim tablette de alt alta bir şekilde sıralanmış olacak. Bu şekilde uyumluluklarını da halledebiliriz. Bu videoda anlatmam gereken başka bir kısım kalmadı. Elementor'da ücretsiz bir şekilde Megaman'i nasıl yapılır, hangi eklentiyle yapılır ve bunun uyumluluk ayarları nasıl yapılır hep beraber gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada unutmadan bir saniye bir saniye. İstediğiniz bir şey varsa söyleyin yapalım. Yorumlarda belirtin. Yorumlarda belirtin. Yapalım. Hoşça kalın.